Nofri, hello, Ashuli, merhaba. Satürn'ün en büyük uydusu Titan. Yüzeyinde göller olan ve yoğun bir atmosferi olan bir uydu. Evet, bugün çok ilginç bir konuyu yapay zeka yardımıyla size sunmayı deneyeceğim. Video konsepti hoşunuza giderse daha çok video yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu videoda Titan uydusunun olası yaşamı neye benzer diye beyin fırtınası yapacağız. Titan'ın ilk göze çarpan özelliği, onun yoğun turuncu atmosferi olacaktır. Titan yıldız sistemimiz içerisinde en yoğun atmosfere sahip uydudur ve bu atmosfer çeşitli hava olayına sahiptir. Bulutlar, yıldırımlar, hatta farklı bir yağmur olayını görmenizin mümkün olduğu bir uydudur. Güneş sistemindeki yaşadığımız zaman, içinde yüzeyinde sıvı döngüsünün gözlemlendiği ikinci gök cismidir. Titan atmosferinin alt kısmı, başlıca azot ağırlıklıdır. Uydunun normalde 200 derece yerine 179 derece olmasına neden olan metan onun ardından gelir. Ayrıca araştırmacıların ilgisini çeken düşük oranda hidrojen gazı 3 baskın moleküldür. Ayrıca eser miktarda etan, diasetilen, metilasetilen, asetilen, propan, PAH gibi hidrokarbonlar, siyanoasetilen, hidrojen siyanür, karbondioksit, karbon monoksit, siyanojen, asetonitril, argon ve helyum gibi gazlar da Titan'ın atmosferinde bulunur ki, bu gazların yapısı, ilerleyen kısımlarda, anlayacağınız gibi, önem arz etmekte. Öncelikle, bizim gezegenimizdeki bütün yaşam karbon temellidir. DNA gibi yaşam için gerekli moleküllerin hepsi kompleks moleküllerdir. Ve bu kompleksliği sağlayabilecek elementin aynı anda farklı elementlerle bileşik oluşturabilmesi, moleküler bağının ne çok ne az derecede olması ve sık bulunan bir element olması önemlidir. Miller-Urey deneylerini temel alan ve konuyu daha iyi anlamanız için size ekranda gördüğünüz şeyi taslak olarak hazırladım. Her bir değere 0-1 arası bir puan vererek, o uydu ya da gezegende yaşam bulma olasılığını kıyaslayabileceğiniz bir sayı elde edebilirsiniz. Karbon aynı anda 4 elementle bileşik oluşturabildiği için kompleks organik moleküllerin oluşmasını mümkün kılar. Bağı moleküllerin reaksiyonlar sonucu bozulup birleşmesine, yani aktif bir yaşamın olması için yeterli bir düzeydedir. Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal elementtir. Evrende bolluk bakımından 6. sırada yer alan karbon, gerçekten iyi bir aday olsa da, burada ona alternatif olabilecek elementler arasında, silikon elementi büyük önem taşımakta. Bununla beraber belli koşullarda, arsenik ve sülfür elementleri de belli başlı kompleks bileşikler oluşturabilmekte. Ama bu bileşikler ne olursa olsun reaksiyonun gerçekleşebileceği bir sıvı gerekmekte. Bizim gezegenimizde bunu su molekülü halletmekle beraber başka alternatifleri de olabilir. Şu anda bilinen tüm yaşam, çözücü olarak kararlı sıvıya ihtiyaç duyar ve bu bizim gezegenimizde su tarafından yapılır. Bu, suyun bu rolü yerine getirebilecek tek sıvı olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Dünya dışı bir yaşam formunun, sudan başka bir çözücüye dayalı olabileceği fikri, yakın tarihli bilimsel literatürde, biyokimyacı Stephen Benner ve John A. Barros başkanlığındaki Astrobiyoloji Komitesi tarafından ciddi bir şekilde incelenmiş bir konu durumuna gelmiştir. Mesela amonyak. Amonyağın dünya benzeri sıcaklıklarda sıvı olduğu başka bir dizi koşul, çok daha yüksek bir basınçta olmasını içerecektir. Örneğin, 60 atmosfer basınçta amonyak -77 derecede erir ve 98 derecede kaynar. Amonyak ve amonyak su karışımları saf suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda sıvı kalır. Bu nedenle bu tür biyokimyalar, su bazlı yaşanabilirlik bölgesinin dışında dönen gezegenler ve aylar için çok uygun olabilir. Bu tür koşullar, örneğin Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın yüzeyinin altında yer alan yeraltı göllerinde, su ve amonyak karışımı bir arada yer almaktadır.
Bu yüzden bu uydunun yeraltı okyanuslarında bir yaşam varsa, amonyak burada ciddi bir potansiyele sahiptir. Titan'ın yüzeyindeki göllerin ana bileşiği metana değinmek gerekirse, durum daha ilginç oluyor. Metan basit bir hidrokarbondur, yani evrendeki en yaygın iki elementin bir bileşimi, hidrojen ve karbon. Amonyakla karşılaştırılabilir kozmik bir bolluğa sahiptir. Hidrokarbonlar, geniş bir sıcaklık aralığında çözücü görevi görebilir, ancak polariteden yoksundur. Biyokimyacı ve bilim kurgu yazarı Isaac Asimov, 1980, bir de polilipitlerin metan gibi polar olmayan bir çözücüde, proteinlerin yerine geçebileceğini öne sürdü. Metan ve etan da dahil olmak üzere bir hidrokarbon karışımından oluşan göller, Cassini uzay aracı tarafından Titan'ın yüzeyinde tespit edildi. Astrobiyolog Chris McKay, termodinamik gerekçelerle, Titan'ın yüzeyinde hidrokarbonları çözücü olarak kullanarak yaşam varsa, daha karmaşık hidrokarbonları da hidrojenle reaksiyona sokarak, etan ve asetilen azaltarak bir enerji kaynağı olarak kullanmanın muhtemel olduğunu savundu. Titan'da bu yaşam formuna dair olası kanıtlar, 2010 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nden Daryl Strobel tarafından belirlendi. Titan'ın üst atmosferik katmanlarında, alt katmanlara kıyasla daha fazla moleküler hidrojen bolluğu, kabaca 10-25 oranında aşağı doğru bir difüzyon olduğunu gözlemlemiştir. Titan'ın yüzeyinin yakınında hidrojenin kaybolması, bu olayları destekleyen olaylardandır. Çünkü bu ortadan kaybolma belli dönemlerde ve bölgelerde gerçekleşiyordu ve bir tür kemosentetik reaksiyon izleriyle uyumluydu. Strobel'in belirttiği gibi, bulguları, Chris McKay'in metanojenik yaşam formlarının mevcut olup olmadığını tahmin ettiği etkilerle uyumlu olduğu için dikkat çekicidir. Aynı yıl, başka bir çalışma, Chris McKay tarafından, organizmaların asetileni metana indirgediği hipoteziyle tutarlı olarak yorumlanan, Titan'ın yüzeyinde, düşük seviyelerde asetilen gösterdi. Bu noktada bu kadar soğuk bir ortamda kimyasal reaksiyonların devam edebileceği bir hücre için, olmazsa olmaz, esnek ve yarı geçirgen özellikte bir hücre zarının nasıl olması gerektiğine değinmemiz lazım. Bizim gezegenimizde, temelde glisin, Z2H5NO2 bulunur. Ama bu bileşik Titan'ın -180 derece sıcaklığı için uygun değildir. Bu yüzden uzmanlar, Titan gibi uç bir koşulda bu bileşik yerine geçebilecek bileşiklerden oluşan teorik bir hücre zarı öne sürdüler. Şubat 2015'te yayınlanan bir makalede, Titan koşullarında sıvı metan içinde işlev görebilen, azotozom olarak adlandırılan varsayımsal bir hücre zarı, bilgisayarla modellenmiştir. Ve sıvı metandaki esneklik, sıvı sudaki bir fosfolipid çift tabakasının, dünyadaki tüm yaşamın sahip olduğu hücre zarı türü ile karşılaştırılabilir potansiyele sahiptir. 2017'de tamamlanan bir veri analizi, Titan'ın atmosferinde önemli miktarda akrilonitril olduğunu doğruladı. Daha sonraki çalışmalar, akrilonitrilin kendi kendine azotozomlara birleşip birleşemeyeceğini üzerine bu yazıyı yazdığım sırada çalışmalar devam etmektedir. Bu videoyu yayınlandığı sırada Titan'a ikinci iniş yapılacak aracın geliştirmeleri devam etmekte ve Titan yeni keşifleri saklamaya devam etmekte. Bu videoyu yaptığım sırada Titan'a yollanacak Dragonflight görevi 2038 yılları civarına planlanıyor. Bu sonda özellikle uyduda mevsimsel değişen ve olası organik reaksiyonların kanıtı olabilecek hidrojen gazının mevsimsel olarak metan göllerinin civarında ortaya çıkmasını incelemek gibi görevleri yapacak.